Merhabalar arkadaşlar, merhabalar. Ben Ozan Kurzbay. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Achtung diyerek bugüne başlıyoruz arkadaşlar. Mayday, mayday. Aynen. Arkadaşlar bol bol like ve bol bol yorum rica edeceğim. Tabii abone olursanız da sevinirim. Aynen. Ve evet. Ay bugün Balık burcu ile yollarını ayırıyor. Aynen. Hemen açıyoruz Solar Fire'ı. Açalım Solar Fire'ı. Ay bugün Balık burcu ile yollarını ayırıyor. Ve burada gördüğünüz gibi 26 derece. Yarına Ay Koç burcuna giriş yapacağız. Ay matematiksel olarak eksi değerinden çıkıp matematiksel olarak artı değerine giriş yapacak. Ama Achtung, şu aralar Ay Neptün kavuşumu var. Bir iç dalgalanma, eksi ateş ve su elementinin çarpışması içerisinde olacağız. Orada ateş mi suyu buharlaştırır, yoksa su ateşi söndürür? O tamamen size kalmış olan bir şey. Ama dikkat, Balık burcu çok güçlü olmayan bir burçtur ve havlu atmanıza sebebiyet verebilir. Siz eksiyle eksiden çarpıp artı çıkaramıyorsanız havlu atıp gitme isteği duyabilirsiniz. Ama yarın Ay Satürn kavuşumu var. Ay Satürn kavuşumu hemen buradan evet, bu gitsin. Bu da gitsin, dünden kalan. Komple gitsin tamamen. Hop. Sen de git kardeşim. Aynen. Done. Şimdi Ay yarın buraya gel. Ayı yarın alıyoruz. Çat. Ay Neptün ve Satürn kavuşumu Koç burcunda. Ay, Neptün ve diğer gezegenler aynı gördüğünüz gibi. Yarın Ay hem Satürn'le hem Neptün'le kavuşum halinde olacak. Ay çarpı kavuşum, çünkü Neptün ve kavuşum Satürn. Satürn disiplin demek. İstikrar demek. Ve üretim demek. Aynı zamanda zaman demek. Zamanı temsil eder. Neptün illüzyon demek. Yaratıcılık demek. Kolektif demek. Aynı zamanda su demek. Aynı zamanda hastalıklara kadar gider. Aynen. Ay da bilinçaltı. Bilinçaltı robotumuz, otomatik her şeyi bize yaptıran
aynı zamanda alışkanlıklarımız. Güvenliğimiz, güvenlik ve atalar. Çünkü 4 numaralı evi temsil ediyor. Şimdi ataları alacaksın. Güvenliğini alacaksın. Alışkanlıklarını alacaksın. Bir kere alışkanlıklarından vazgeçmek istiyorsan önce bir robot gibi hareket etmeyi bırakacaksın. Bunun için de bilinçaltını dönüştürmen gerekiyor. Bunun için de üretim yapman gerekiyor. Üretim yapmak için de hayallerinin peşinde gitmen gerekiyor. Burada bunun için de yaratıcılığını kullanman gerekiyor. Ve ay şu anda balık burcundayken önüne illüzyonlar çıkarır. Bunlar eksidir, bunlar artıdır. Sen bu illüzyonu çarparsan eğer ortaya yaratıcılığınla beraber Satürn disipliniyle beraber ve istikrarlı bir disiplinle beraber ve en büyük güç olan zamanı kullandığın zaman hem yaratıcılığının peşinde koşturuyorsun, hem illüzyonları ortadan kaldırıyorsun, hem hayallerini Satürn'le inşa ediyorsun. Ama bunun için öncelikle bilinçaltını dönüştürmen gerekiyor. Robotu yani ezbere olan hareketlerini değiştirmen gerekiyor. Çünkü ezberi değiştirmediğin sürece ne güvenlik alanında güvende kalabilirsin. Çünkü güncelleniyoruz ama sen aynı ezberlerle hareket etmeye devam edersen güncellenmezsin. Bu durumda gitgide eksi kutbuna gidersin. Ama sen güvende olduğun illüzyonunda devam edersin. Kendine bir illüzyon yaratırsın. Ben güvendeyim diye ama aslında değilsin. Değilsin. Ve en önemli şey bu. Burayı paramparça edeceksin. Bununla bunu kullanacaksın matematikte. Böl, çarp. Ne oldu? Darmadağın olsun. Niye? Çünkü bunun yarattığı en önemli şey budur. Nedir? Bu toplum. Kolektif. Ne yaratır sana? İllüzyon. Niye? Yapmayasın diye. Sana yapmayasın diye her türlü matematiksel negatifi getirir toplum. Çünkü toplum balık burcudur. Toplum balık burcudur. 12 numaralı ev. Kolektif alan. Balık burcu. Yani yönetilenler, matematiksel olarak astrolojide yönetilenler. Yönetenler değil. Yönetilenler. Ve teslim olanlar. Bunu uygularsan hayallerini unut. Herkes sana nasıl olmayacağını anlatır. Sen gider deneme yanılma yöntemiyle nasıl olduğunu görürsün. İstikrarlı ve olana kadar eksiyle eksiği çarpma. Şimdi bir denedin eksi. 2 denedin eksi. 3 denedin eksi. 4 denedin eksi. Bak bunların hepsi arka arkaya toplanıyor. Sen bunların farkında değilsin. 5. denedin eksi. Burada matematiksel olarak sen denemeye başladığın an eksi çıkmıyorsa
orada bir yanlış var demektir. Çünkü bir yapının inşa olması için eksi ile eksinin mutlak çarpılması gerekir. Başarısız olmak zorundasın. Yoksa o hayal inşa edilemez. Çünkü bir eksi bir artıyla çarparsa sonuç eksi olur. Tekrar denedim. Başarısız. O eksiyle o eksiyi çarpmak zorundasın. Onlar zaten orada bütünleşecek. Başarısız olmadığın hiçbir yerde hiçbir şeyi inşa edemezsin. Hiçbir şey matematiksel olarak sonsuza kadar artıyla gidemez. Mümkün değil. Matematiksel olarak imkansız bir kere. İmkansız. Ve sen hep eksi, hep eksi, hep eksi, hep eksi diye bırakıyorsan artık o zaman o eksileri niye yaptın? O eksileri birbirine çarpıp bir bina inşa etmek için yaptın. Ve onları birbirine çarpmazsan zaten ne olmaz? Farklı bir yöntem denememiş olursun. Bunu yaptım, eksi olmadı. Bunu yaptım, eksi olmadı. Sen şimdi aynı bunu ve aynı bunu yapmaya devam edersen yine eksi çıkacak. O zaman şu geldiği zaman şunu yapmayı deneyeyim, şu geldiği zaman şunu yapmayı deneyeyim. Ne yaptın? Eksiyle eksiyi çarptın. Orada bir artı çıkmak zorunda.